Herkese merhaba. Scuba dalış yapıyorsanız dalış tüpü satın almanız gereken ilk malzemelerden değildir. Hatta en son malzeme bile olabilir. Ama tüplü dalışın olmazsa olmaz bir donanımıdır. O nedenle gelin bu videoda dalış tüplerini tanıyalım. Dalış tüpleri neden yapılır? Farkları nedir? Bir dalış tüpünde hangi gazlar bulunur? Tüpe nasıl hava doldurulur? Ve daha birçok şey. Dalış tüpleri iki farklı materyalden yapılır. Çelik ve alüminyum. İşte çelik bir dalış tüpü. Dalış tüplerinin üzerinde kendisini tanıtan bir künyesi olur. İşte burada bu tüpün hangi firma tarafından üretildiğini, seri numarasını, test basıncını, kapasitesini görebiliyoruz. Bu 12 litrelik bir tüp. Amaçlarına göre farklı ebatları olabilir. 0.5 videosunu yukarıda görebilirsiniz. 5, 10, 12, 15 veya 18'lik olabilir bu tüpler. Sportif dalışlarda tercih edilen 10, 12, 15 ve 18 litrelik tüplerdir. Alüminyum tüpler çelik tüplere kıyasla daha sağlıklıdır. Çelik tüplerin içi korozyona uğrayabilir ve pas tutabilir. İçi paslı bir tüpten hava solumak, zehir solumakla aynı şeydir. O nedenle çelik tüplerin belirli zaman aralıklarıyla temizlenmesi gerekir. Paslanmış ve darbe almış tüpler patlama riski taşır. Tüpler belirli dönemlerde basınç testine sokulur. Basınç testinden geçemeyen veya eskimiş, çelik veya alüminyum tüpler ise ıskartaya çıkarılır. İçi paslı olan bir tüpten soluduğunuz havayı tadından veya kokusundan anlayabilirsiniz. Ama bazen anlaşılmayabiliyor. Tanımadığınız bir yerden kiraladığınız tüpün temiz olup olmadığını bir mendil vasıtasıyla test edebilirsiniz. Gelin test edelim. Tüpten çıkan havayı mendile veriyoruz. Eğer hava şeffaf çıkıyorsa tüp temizdir. Tüpte pas varsa çıkan hava mendilde kızıl kahve bir daire oluşturur. Bu tüp bakımı yapılmış bir tüp olduğu için içindeki hava da gördüğünüz gibi temiz. Alüminyum tüple çelik tüp arasındaki bir diğer farksa ağırlıklarıdır. Dalış yaparken suyun altında kalabilmek için ağırlık kemeri takarız. Ağırlık kemerindeki ağırlığımız kendi vücut ağırlığımızın genellikle 1/10 kadar olur. Bu dalış yaptığımız suyun tuzluluk oranına, üzerimizdeki elbiseye, dalış tüpümüzün malzemesine göre değişkenlik gösterebilir. Alüminyum tüp çelik tüpe göre daha hafif olduğu için dalış yaparken bize çelik tüp kadar ağırlık sağlamaz. O nedenle ağırlık kemerimize ekstradan 1-2 kilo daha ağırlık eklememiz gerekebilir. Peki dalgıçlar dalışta oksijen mi soluyor? Cevabı sizi şaşırtabilir ama hayır. Dalışta soluduğumuz hava normal hayatta soluduğumuz havanın sıkıştırılmış halidir. Dalışta %100 oksijen solursak oksijen zehirlenmesi denen durum meydana gelir. Yani soluduğumuz havanın içinde %21 oksijen, %78 nitrojen yani azot ve %1 oranında da diğer gazlar bulunur. Biz de dalışta aynı orandaki gaz karışımından oluşan havayı bir kompresör vasıtasıyla sıkıştırarak dalış tüpüne dolduruyoruz ve bu havayı soluyoruz. Ama şunu da belirteyim, dalış yaptığımız yerde %100 oksijenle dolu bir tüp mutlaka bulunur. Beklenmeyen bir kaza veya derin dalış sonrasında vücutta biriken ve atılamayan azotu atmak için saf oksijen solunur. Dalış yaptığınızda her aldığınız nefesle ciğerleriniz bu karışım gazla dolar. Ciğerlerinizden de vücudunuza yayılır. Deniz yüzeyinde aldığınız hava içindeki azot gazları birer baloncuk halinde damarlarınızda gezmeye başlar. Derine indikçe bu baloncuklar basınç altında sıkışır ve küçülür. Bunun tam tersi olarak da derinde aldığınız hava içindeki azot baloncuklar halinde damarlarınızda gezerken yüzeye çıkmaya başladığınız zaman ise büyümeye başlar. Gereğinden fazla büyüyen azot baloncuklarının damarlarınızı tıkamaması için dalışta yüzeye yavaş yavaş çıkarız ve belirli derinliklerde bekleriz. Böylece her nefes alıp verişimizde bu gazlar vücuttan atılır. Fakat bazen daldığımız derinlik ve orada kaldığımız süre o kadar uzundur ki azotun vücudumuzdan atılmasına yetecek kadar suyun altında kalıp bekleyemeyiz. İşte bu nedenle derin dalışlardan sonra hızlıca basınç odasına gideriz. Basınç odası bize denizin altında olduğu gibi basınçlı bir ortam sağlar. Bu basınçlı ortamda %100 oksijeni 3-5 dakika kadar kısa bir süre soluyarak vücudumuzdan atamadığımız azot gazını atarız. Tabi dalış yapılan derinliğe göre hava tüpümüzdeki gaz karışımında farklılıklar da yapabiliyoruz. Ama bu konuya bugün girmeyeceğim. Şimdi gelin size tüp doldurmak için kullandığımız kompresörü göstereyim ve sonra da birlikte bir dalış tüpü dolduralım. Kompresörle tüp doldurmak ise bir dalış uzmanlığıdır. Çünkü çok dikkat gerektiren bir iştir. Bu uzmanlık için de diğer dalış uzmanlıkları gibi Dalış Federasyonu'ndan belge almanız gerekir. Evet, şimdi tüpümüzü doldurmaya geçebiliriz. Biraz önce söylediğim gibi bu 12 litrelik bir tüp. Ortalama bir insan dakikada 7-7,5 litre kadar hava soluyabilir. O zaman 12 litrelik hava dalışta bize 2 dakika bile yetmez. Böyle olunca da 1 saatlik dalışta bize yetecek kadar hava doldurabileceğimiz bir tüpün devasa boyutlarda olması lazım. Yaklaşık buzdolabı kadar. Ya da havayı sıkıştırıp daha küçük tüpe doldurmamız lazım. Kompresör de bu işe yarıyor. Havayı sıkıştırıp bu tüpe dolduruyor. Böylece tüpte 12 litre değil, sıkıştırdığımız orana göre daha fazla hava oluyor. Bu kompresör ile tüpümüze 200 bar hava basıyoruz. Bu ne anlama geliyor? 200 kat fazla hava. Yani 12 litrelik bir tüpte 2400 bar havamız oluyor. Evet arkadaşlar, yüksek basınç dalış kompresörü bu gördüğünüz alet. Sunumda da belirttiğim gibi tüp basarken dikkat etmemiz gereken birçok unsur var. Bunlardan birincisi
yüksek basınç hortumları ve aparatların bağlandığı yerler. Tüp doldururken en önemli hususlardan bir tanesi tüpün basılma anında işlemi tam üzerinden yapmamak. Neden? Çünkü tüp basarken içindeki hava sıkıştığı için yukarı doğru harekete meyillidir. Yani bu içindeki hava yukarı çıkmaya meyleder. Kırılabilecek en olası yer vananın olduğu yerdir. Bunun için tüp basarken kendinizi tam üstüne yerleştirmemeniz gerekiyor. Daha uzakta. Hareketleriniz bu şekilde olmalı. Bir diğer önemli husus da tüplerin su içinde dolumu. Bunları neden su içinde doldurmamız gerekiyor? Çünkü tüpler doldurulurken ısınıyor. Isındığı için genleşme oluyor. Yani patlama riskini ortadan kaldırmak için su içinde doldurulur. Şimdi size örnek bir tüp basımı göstereceğim. Ayrıca bu kompresör nasıl çalışıyor onu da görmüş olacağız. Makineyi kapatıyorum. Bu tüp bir int vanaya sahip. Int vanada regülatörün takıldığı bölümde O-ring denilen bir conta vardır. Bu conta basınçlı hava dışarıya kaçmasın diye. Ama O-ring contası dışarıda olduğu için deformasyonu çok elverişlidir. Tuz kristali veya başka bir sebeple conta zarar görürse tüpteki hava hızlıca dışarıya kaçar ve tüpünüz aniden biter. O-ring patlaması dediğimiz bu olay tüpü açtıktan sonra ilk 10 dakika içerisinde meydana gelir. O yüzden dalış öncesi hazırlanırken ilk önce tüp, BC, denge yeleği ve regülatörümüzü hazırlarız. Aslına bakarsanız bu sebepten dolayı DIN vanalar daha kullanışlıdır. Basit bir adaptörle bu iç kısmı çıkartarak bunu DIN vanaya dönüştürebiliyoruz. İşte çevirdik. Bizim regülatörümüz int vanaya sahip. O yüzden DIN vanaya çevirdiğimiz tüpümüzü şimdi tekrar int vanaya çeviriyoruz. En merak edilen sorulardan birisi tüpün bize su altında ne kadar hava sağladığıdır. 2400 litrelik bir tüp deniz seviyesinde bize 320 dakika hava sağlayabilir. Fakat denizin altında dışarıda soluduğumuz havadan daha fazla hava soluyoruz. Daldığımız derinliğe, yaptığımız hareketlere, su sıcaklığına veya kişisel hava tüketim farklılıklarına göre bunun net bir cevabı yoktur. Güzel bir havada çok fazla derinlere gitmeden 12 litrelik bir tüple 1 saatlik güzel bir dalış yapabiliriz. Tüpümüzü doldurduk. Gelin şimdi bunu regülatöre bağlayalım. Tüpteki yüksek basınçlı havayı soluyabilmemiz için bir regülatöre ihtiyacımız var. İşte tüpün üzerindeki bu vanalar da regülatörümüzü tüpe bağlayabilmemiz için. Vanalar değişik tipte olabilir. DIN ve INT olarak iki türü bulunur. Regülatörünüz neyse tüpünüzün de vanası o türden olması gerekir. İşte kompresör tüpümüzü doldurdu. Regülatörümüzü tüpe bağladık ve havayı test ettik. Tüpümüz artık dalışa hazır.
Dalış tüpleri ucuz bir malzeme değildir. O nedenle tüp alıp kendi tüpünüzü yanınızda taşımak yerine bunu bir dalış kulübünden kiralamak daha uygun olacaktır. Özellikle dalış yapmak için uçakla seyahat etmek zorundaysanız bagaj kapasitesi nedeniyle kendi tüpünüzü yanınızda taşımak pek de pratik bir yöntem olmaz. Ben de kendi tüpüm olmasına rağmen dalışa gittiğim yerlere kendi tüpümü götürmüyorum. Oradaki bir dalış kulübünden temin ediyorum. Evet, bugün tüpleri tanıdık ve nasıl doldurulduğunu gördük. Dalışa meraklılar için videoların devamı gelecek. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın.